Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle 4 yaş çocuklar için uygun şal yaka çocuk yeleği paylaşacağım. Daha önceden ben hırka olarak çalışmıştım. Takipçilerimden gelen istek doğrultusunda bugün de sizlerle bir yelek çalışması yapacağız. Yaka aynı teknikle çalışılıyor arkadaşlar. Ben kollarını bu şekilde çalıştım. Sizler klasik kol çalışabilirsiniz. Yine 2 cep ekledim ben yeleğimize. Cepleri de yelek örme işlemi bittikten sonra buradan ilmek çıkartarak ördüm. Daha sonra yanlardan diktim. Omuz dikişleri yapmadım arkadaşlar. İlmekleri bir ilmek tutucuda beklettim. Daha sonra dikerek birleştirdim. Burada dikiş izi olmadı. Yakayı da aynı şekilde önce beklettim. Daha sonra dikerek birleştirdim. Çok şık ve kullanışlı bir yelek oldu. Arkadan görüntüsü de bu şekilde yakamızın. Kollar aynı şekilde. Ölçülerini de vermek istiyorum sizlere. Göğüs ölçüsü koltuk altından 33 santimetre. Omuz başından etek ucuna kadar da 40 santimetre. Yine kol evinden etek ucuna kadar da uzunluğu 25 santimetre. Kol evinden omuz başına kadar da uzunluğu 13 santimetre arkadaşlar. Gerekli malzemeler 100 gramı 250 metre olan orta kalınlıkta 2 adet bebe yünü. Örmek için 4 numara yün şişleri. Yine işaretlemeler için ayraç gerekli arkadaşlar. Yine bir de dikiş işlemlerinde kullanmak için bir yün tığı ve yün iğnesine ihtiyacımız var. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese şimdiden kolay gelsin. Yeleğimizi örmeye arka bedenden başlıyorum. 76 ilmek alacağım. 4 numara şişimle ilmek almaya başlıyorum. Toplam 76 ilmek alalım. 76 ilmek aldım. Şimdi ilk sırayı örerek başlıyorum. Birebir lastik çalışacağım. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. İlk sıramız arka taraftan başlıyor arkadaşlar. Daha düzgün olduğu için bu kısmı ön yüz olarak kullanacağım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Devamında bir düz, bir ters örerek birebir lastiğime başlıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışalım. Son ilmeğim kenar ilmek. Bu ilmeği de ters örüyorum. Son ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bir düz ilmek, bir ters ilmek örerek ikinci sırayı devam ettiriyorum. İkinci sıranın sonuna geldim. Lastik ilmeğimin sonuncusu ters. Kenar ilmeğimi de ters örerek alıyorum son ilmeği. Dönüyorum. 2 sıra ördüm. 8 sıra daha örelim. 10 sıraya tamamlayalım. 10 sıra lastik ördüm. Ama arka yüzdeyiz. Burası ters tarafı. O yüzden ön yüze geçmek için bir sıra daha lastik örüyorum. Yani toplamda 11 sıra lastik örmüş olacağım. Toplam 11 sıra lastik ördüm. Şimdi düz örgüye geçiyorum. Düz örgüde ön taraftan düz örüyoruz. Arka taraftan ters örerek dönüyoruz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum ve düz olarak devam ediyorum. Birinci düz sırayı tamamladım. Kenar ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. Bundan sonra ön tarafta düz, arka tarafta ters örerek kol evine kadar örmeye devam ediyoruz arkadaşlar.
Arka bedende kol evine kadar ördüm. Şimdi kol ilmeklerini eksilteceğim. Lastik üzerine düz örgü olarak 66 sıra ördüm. Etek ucundan şişimize kadar olan uzunluk ise 24 santimetre. Şimdi ilmek eksiltmeye geçiyorum. Kenardaki 2 ilmeği örgü boyunca kenar ilmek olarak kullanacağım arkadaşlar. Bu 2 ilmek ön tarafta düz örülecek, arka tarafta örülmeden alınacak. İlk ilmeğin önce yönünü değiştiriyorum şu şekilde ve düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin de yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Ve ilmeklerimi tekrar şişe geçiriyorum, sol şişe. Tekrar ilk ilmeği düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin önce yönünü değiştiriyorum. Daha sonra birlikte örerek bir ilmek daha eksilttim. 2 ilmek eksilttim. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar bütün ilmekleri örüyorum. Düz örüyorum. Sıra sonunda son 2 ilmek kalana kadar ördüm. İp arkada, bu 2 kenar ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Bu kenardaki ilmekler de ön yüzde örülmeyecek, arka tarafta ters örülecek örgü boyunca arkadaşlar. Dönüyorum. Şimdi buradan da 2 ilmek eksiltiyorum. İlk ilmeği ters örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters örerek bir ilmek eksiltiyorum. İlmeklerimi tekrar sol şişe geçiriyorum. Birinci ilmeği ters ördükten sonra 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek daha eksiltmiş oluyorum. Şimdi bu kısma kadar örelim. Sıra sonuna geldim. İpim önde. Bu 2 ilmeği, kenar ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum, dönüyorum. Bu 2 kenar ilmeği ön tarafta düz örüyorum. Şimdi burada ilmek artırmaya başlıyorum. Düşük kol çalışacağım. Artırdığım ilmekleri haroşa öreceğim. İlk ilmeğimizi yumaktan gelen ip üstten gelecek şekilde şişimize geçiriyoruz. Bir ilmek artırdım. Daha sonra buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Artış yerini belirtmek için. Ayraçtan sonraki ilmeği ipim arkadayken örmeden sağ şişime geçiriyorum. Düz örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örelim. Son 3 ilmeğe kadar geldim. Bu ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpim arka tarafta ve buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu tarafta da ilmek artıracağım. Yumaktan gelen ip alttan gelecek şekilde ipimi alıp bir ilmek artırdım. Daha sonra kenar ilmeklerini örmeden sağ şişe geçiriyorum, dönüyorum. Bu 2 ilmeği ters örüyorum arka tarafta, kenar ilmeklerini. Burada artırmış olduğum ilmeği ipimi arka tarafa alıp haroşa örüyorum. Daha sonra ayracı yerleştirip ipimi öne alıyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ters örüyorum ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ayraca kadar geldim. Ayraçtan önceki örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Artırdığım ilmeği haroşa örüyorum. Tekrar ipi öne alıp bu 2 ilmeği örmeden sağ şişime geçirip dönüyorum. Kenar ilmekleri düz örüyorum. Bir önceki sırada artırdığım ilmeği haroşa örüyorum. Tekrar bir ilmek
artırıyorum. Ayraçtan sonraki ilmeği örmeden ipim arkada sağ şişe geçiriyorum. Düz örerek ayracımıza kadar devam ediyorum. Ayraçtan önceki ilmeği ipim arkada örmeden alıyorum. Ayraçtan sonra bir artış daha yapıyorum. Bu tarafta. Burada da 2 ilmek artırmış oldum. Bu ilmeği haroşa örüyorum. Kenar ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. Kenar ilmekleri arkada ters örüyorum. Artırdığım ilmekle birlikte 2 haroşa örüyorum. 1 2. İpimi öne alıyorum. Örmeden aldığım ilmek de dahil olmak üzere buradaki ayraca kadar ters örüyorum. Sıra sonunda ayraçtan önceki ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Artırdığım ilmekle birlikte 2 haroşa örüyorum. 1 2. İpi tekrar öne alıyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Bir artış daha yapacağız. Bu artıştan sonra 4 sırada bir artış yapmaya başlayacağız. Kenar ilmekleri düz ördüm. 1 2 ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek daha artırdım. 3 tane ilmek artırmış olduk. Bu ilmeği örmeden alıyorum ve ayraca kadar düz örüyorum. Ayraca kadar ördüm. Ayraçtan önceki ilmeği örmeden alıyorum ve ayraçtan sonra bir ilmek bu tarafta da artırıyorum. 2 haroşa ilmek örüyorum. İpim arkada, 2 ilmeği örmeden alıp arka tarafa geçiyorum. İlk 2 ilmeği ters örüyorum. 3 haroşa örüyorum. 1 2 artırmış olduğum ilmekle 3. Daha sonra ipi öne alıyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ters örerek diğer ayraca kadar örüyorum. Ayraçtan önceki ilmeğimizi ters ördükten sonra artırmış olduğum ilmek de dahil 3 haroşa örüyorum. 1 2 3. İpi öne alıyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Bu sırada artış yapmadan devam ediyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Düz olarak 3 haroşa ilmek ördüm. Artış yapmıyorum. Bu ilmeği örmeden alıp diğer ayraca kadar düz örüyorum. Sıra sonuna geldim. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Burada da artış yapmadan devam ediyorum. 3 haroşa ilmek ördükten sonra kenar ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ayraçtan önceki ilmeği ters ördükten sonra 3 haroşa ilmek örüyorum. 1 2 3. İpimi öne alıp kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Artış yapmadan gidip geldik. Şimdi birer artış yapıyoruz. Bundan sonra artışlarımızı örgü boyunca bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Yani 3 sıra örüp 4. sırayı ön yüzde örerken bir artış yapacağız.
kenar ilmekleri düz örüyorum. 3 haroşa ilmekten sonra bir ilmek artırıyorum. Ayraçtan sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Bu ilmek de bu şekilde örülmeye devam edecek. Ayracımıza kadar devam ediyorum. Ayraçtan önceki ilmeği örmeden alıyorum. Ve bir ilmek de bu tarafta artırıyorum. 3 haroşa örüyorum. 1 2 3 kenar ilmeklerini örmeden alıp sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde örgümüzü devam ettireceğiz arkadaşlar. Dönüp geleceğim. Burada ilmek artışı yapmadan devam edip tekrar döneceğim. Ön yüze geldiğimizde bir ilmek buradan, bir ilmek de bu taraftan artıracağım. Bundan sonra bu şekilde çalışıyoruz. Yaka ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Arka bedenin yaka kesimini yapacağım şimdi. İlmekleri ayırdım. Sağ kol kenarında düz ilmek sayısı ayraca kadar 23 ilmek. İki ayraç arasında yaka ilmeklerimiz 22. Sol omuzda da bu kısma kadar, düz ilmeğe kadar 23 ilmek ayırdım. Kol kenarındaki haroşa sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 diş haroşa ördükten sonra yaka ilmeklerini kesiyorum. Burada şimdi artırma sırasındayım. Yine bir artış yapacağım. Haroşa ilmek artıracağım. Kenar ilmekleri örüyorum. Haroşa ilmekleri örüyorum. ...12 ilmek ördüm. Şimdi bir artış daha yapıyorum. 13 ilmek oldu. Kol kenarındaki haroşa ilmeklerin sayısı. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Ve düz örerek ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar geldim. Şimdi burada bu ayraca kadar olan ilmekleri kesiyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Birinciyi diğerinin üzerinden aşırıp kesiyorum. Tekrar sıradaki ilmeği örüyorum. Diğerinin üzerinden aşırıp kesiyorum. Bu şekilde bu ayraca kadar olan ilmekleri keselim. Ayraca kadar burada 21 ilmek kestim. Bir ilmek de bu taraftan keserek 22 ilmeğe tamamlıyorum. Sol omuzda da toplam 23 düz ilmek kaldı. Buradan bir artış yaparak sıra sonuna kadar örüp yaka kenarına kadar geliyorum. Yaka kenarına kadar ördüm. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeğin içinden sağ şişimi geçiriyorum. Sol şişten bir ilmek alıp şu şekilde bir eksiltme yapıyorum. İkinci ilmeği de örüp eksiltiyorum. 2 ilmek eksilttim yaka kenarında. Omuz ilmeklerini 3'e bölüyorum. Kademeli olarak burada eksilterek eğim vereceğiz. Şişte 20 ilmek var. Bu ilmeği dönüşte keseceğimiz için hesaba katmıyorum. Burada 2, 4, 6 ilmek ayırıyorum. İki, 4, 6, 7 ilmek de orta bölümde ayırıyorum. Bu tarafta da 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Şimdi örerek bu ayraca kadar geliyorum. Kısa satır dönüşü yapacağım.
Ayraca kadar ördüm. Ayracımı çıkartıp dönüyorum. Buradan bir ilmek sağ şişime aktarıyorum ve ilmeği şöyle geri doğru alıyorum. 2 ilmek oluştu. İkisini birlikte öreceğiz döndüğümüzde. Tekrar ipimi öne aldım. Örmeye devam ediyorum. Son ilmeği yine örmeden alıyorum. Bir ilmek daha eksilteceğiz dönüşte. İlmeğin içinden şişimi geçirip bir ilmek eksilttim. Burada 2 ilmek daha önce, bir ilmek de şimdi, toplam 3 ilmek daha eksiltmiş oldum. Ayracımıza kadar örüyorum. Dönüyorum. Buradan da bir ilmek alıp geriye doğru çekiyorum ve yaka kenarına kadar örüyorum. Şimdi kısa satırları örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Çekmiş olduğum ilmeğe geldim. Burada oluşan 2 ilmeği birlikte örüyorum. Devam ediyorum. İkinci kısa satıra geliyorum. Çekmiş olduğum ilmeği yine 2 ilmeği birlikte örüp devam ediyorum. Örmeden almış olduğum ilmeğe geldim. Haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Bu 2 ilmeği de örmeden alıp bitiriyorum. İpi kesiyorum. Arka tarafta bir tığ yardımıyla hemen kenarda sabitliyorum açılmaması için. Daha sonra şu kenar ilmeklerin arasından ipi geçiriyorum. Fazlalığı keserek alıyorum. Bu şekilde. Örgümüzü ön yüzde bitirmiş olduk. Bir ilmek tutucuya alıyorum ilmekleri. Bekleteceğim. İlmekleri bir ilmek tutucuya aldım. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa bir ipe de geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarafta sağ omuzu çalışacağız şimdi. İpimi alıyorum. Buraya kadar örmüştük. Buradan dönerek devam edeceğiz. Şuradan bir tığ yardımıyla ipimi sabitliyorum. Ve örmeye başlıyorum. Burada keserken şu kısımda açıklık oluşmaması için şöyle ilmeğin altından batıyorum. Şişteki ilmekle birlikte örüyorum. Burayı birleştirmiş olduk. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. Son bir ilmek kalana kadar örüp geliyorum. Sıra sonunda bir ilmek örmeden alıp dönüyorum.
Şişimi bu ilmeğin içine geçiriyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek de örerek eksiltiyorum. 2 ilmek eksiltmiş oldum. İpimi öne alıyorum. Örmeye başlıyorum. Burada düz ilmeklerimiz, örmeden almış olduğumuz ilmek de dahil, 1 2 3 4 5 6 tane kalana kadar örelim. 6 ilmek kaldı. Dönüyorum. Kısa satır dönüşü yapıyorum. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek sağ şişe geçirip ilmeği şöyle geriye doğru çekiyorum. 2 ilmek oluşturuyorum ve devam ediyorum örmeye. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. 7 ilmek örüyorum. 7 ilmek ördükten sonra bir kısa satır dönüşü daha yapıyorum. İpimi öne alıyorum. İlmeği geriye doğru çekiyorum. Şu şekilde örüyorum. Son ilmeği de örüp sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi bütün ilmekleri örüyorum. Çektiğim ilmeğe geliyorum. Bu ilmeği, 2 ilmeği birlikte örüyorum. Devam ediyorum. İkinci kısa satıra geliyorum. Burada da yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örmeye devam ediyorum. İpimi öne alıyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp sırayı tamamlıyorum. Burada da yine ipimi kesiyorum. Ters tarafta önce sabitliyorum. Daha sonra hemen kenar ilmeklerin dibinden çekiyorum, temizliyorum ipi. Fazlalığı da keserek alıyorum. Bu tarafın örme işlemini de tamamlamış oldum. Arka bedenin örme işlemini tamamladım. Şişteki ilmekleri bir ipe geçirerek beklemeye alacağım. Burada haroşa sıramız, son sıra düz denk geldi arkadaşlar. Sağ tarafta ise son sıra ters geldi. Burada 24 diş haroşa sırası var. Burada 23 diş haroşa sırası var. Bunu dikerken ön bedenlerle denk getireceğiz arkadaşlar. Yani bu tarafta sağ ön bedende haroşa sırası 23 olacak. Son sıra düz olacak. Bu tarafta ise haroşa sırası sol ön bedende 24 olacak ve son sıra ters olacak. Bu dikiş için önemli arkadaşlar. Şimdi ön bedenlerin örme işlemine geçiyoruz. Sol ön bedeni örmeye başlıyorum. Arka parça için 76 ilmek almıştık. Yarısı 38 ilmek ediyor arkadaşlar. 7 ilmek de ilik patı için toplam 45 ilmek aldım. Şimdi örmeye başlıyoruz. Arka taraftan, ters taraftan öreceğiz. Burası örgümüzün düzgün tarafı olduğu için burası ön yüz olacak. Yani tersten başlıyorum örmeye. Burada ilik patımız bu tarafta olacağı için ilik patıyla başlıyorum. İlik patında 2 kenar ilmeğimiz ters örülüyor arka tarafta arkadaşlar. 2 ilmeği ters örüyorum. Ön yüzde örmeden alacağız.
İpimi arkaya geçiriyorum. 5 haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. İpimi bu tarafa alıyorum. Bir ilmek ters örerek lastik örmeye başlıyorum. Düz, ters olarak devam edelim. Düz ilmek örüyorum. Ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek sırayı tamamlıyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Kenar patı bu tarafta. Birebir lastik örerek kenar patına kadar devam ediyorum. Kenarda 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. İpimi arkaya alıyorum. Bu ilk ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bu ilmek örgü boyunca ön yüzde örülmeden alınıp arka tarafta ters örülecek. 5 haroşa ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpim arkada, 2 ilmeği kenar ilmek olarak örmeden alıyorum, dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Burada kenar ilmekleri arka tarafta ters örüyoruz. Ön tarafta örmeden alıyoruz. 5 haroşa ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. İpimi öne alıyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ters örüyorum arka tarafta. Lastik örgüye devam ediyorum. Bir düz bir ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sol ön bedende ön yüzden 1, 2, 3 diş haroşa sırası olana kadar ördüm kenar patında. Ve bu kısmı da lastik örgü olarak devam ettirdim. Şimdi kısa satır çalışması yapacağız. Kenar patını örmeye devam ettikçe bu işlemi ara ara tekrarlayacağız arkadaşlar. Bunun da nedeni haroşa örgü ördükçe zamanla kenar patını toparlayacaktır şu şekilde. Bu tarafta da düz örgüye geçtiğimizde bu kısım çirkin gözükecek. Bunu engellemek için arada bir kısa satır dönüşleri yaparak örgümüzü eşitlemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ilk kısa satırımı yapıyorum. 3 diş haroşa sırası ördüm. İlk patını örüyorum. 2 kenar ilmeği ördükten sonra 5 haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. İpimi öne alıyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ters örüyorum. Örmeden aldığımız ilmekten sonraki ilmeği örüyorum, dönüyorum. Bu ilmeği tekrar sağ şişe geçiriyorum ve şöyle geriye doğru çekiyorum. 2 ilmek oluştu gördüğünüz gibi. Dönüşte bu 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Bu işlemi yapmamızın sebebi de burada kısa satır geçişleri belli olmaması için arkadaşlar. Bu ilmeği yine örmeden alıyorum. 5 haroşa ilmek örüyorum. Kenar ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. İlk kısa satırımızı çalışmış oluyorum. Kenar ilmeklerini ördüm. 5 haroşa ilmek örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği arka tarafta ters örüyorum. Burada çekerek 2 ilmek oluşturmuştuk. Bu 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Düz ilmek olduğu için ve sırayla örmeye devam ediyorum ilmeklerimi görüldüğü şekliyle. Burada bir kısa satır çalışmış olduk arkadaşlar. Bu son örmüş olduğumuz haroşa
sırası fazladan ördüğümüz sıra arkadaşlar. Buraya işaret yerleştiriyorum. Yerini belli etmek için. Bir dahaki kısa satırımız bunun üzerine 5 diş haroşa sırası olduktan sonra bir kısa satır daha çalışacağız arkadaşlar. Devam ediyorum örmeye. Sol ön bedende 11 sıra birebir lastik ördüm arkadaşlar. Şimdi düz örgüye geçiyorum. Burada haroşa ilmeklerimizin kenarında örmeden almış olduğumuz düz ilmeğe kadar düz örelim. Örmeden almış olduğum ilmeği alıyorum sağ şişime. 5 haroşa ilmek örüyorum. İpim arka tarafta, 2 kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Burada arka tarafta ters örerek devam edeceğiz. Ön yüzde düz örüyoruz kenar patına kadar. Burada ilk yapmış olduğumuz kısa satırımız bu. Üzerinde 5 diş haroşa sırası olunca ikinci kısa satırı çalışacağız birlikte. Şimdi kenar patımızı örelim. Arka tarafta kenar ilmekleri ters örüyoruz. 5 haroşa ilmek. Örmeden aldığım ilmeği arka tarafta ters örüyorum ve ters örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. İkinci kısa satırı birlikte çalışacağız. İlk kısa satırımızın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi ikinci kısa satırı çalışacağız. Önce buraya kadar örelim, kenar patımızın sonuna kadar. 2 kenar ilmeği ters örüyorum. 5 haroşa ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Örmeden almış olduğum ilmeği ters ördükten sonra bir ilmek daha ters örüyorum ve dönüyorum. İkinci kısa satırımızı çalışacağız. İpimi öne alıyorum. Son örmüş olduğum ilmeği sağ şişime geçiriyorum ve şu şekilde ilmeği geriye doğru çekiyorum. Ve bu ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 2 kenar ilmeği örmeden alıyorum, dönüyorum. Kenar ilmeklerimi ördükten sonra 5 haroşa ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. Burada çekmiş olduğum ilmeği oluşan 2 ilmekle birlikte ters örüyorum. Ve ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkinci satırı da bu şekilde çalışmış oldum. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Bu son örmüş olduğumuz kısa satır. Kenar patını ördüğümüz sürece bu işleme devam edeceğiz. Burada da yine düz örgümüze devam ediyoruz. Yaka çalışmalarına başladığımızda tekrar birlikte çalışmaya başlayacağız. Devam edelim. Sol ön bedende şimdi yaka çalışmalarına başlayacağım. Lastik üzerine 58 sıra düz ördüm. Santimetre olarak da yaklaşık olarak 22 santimetre. Yani kol oyuntusundan 2 santimetre aşağıda yaka işlemlerine başlıyorum arkadaşlar. Yine kenar patında da 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa kısa satır dönüşleri yaptım. Burada yanlış anlaşılma olmasın diye bir kez daha açıklamak istiyorum. 3 diş haroşa sırası ördükten sonra arka taraftan döndüğümüz için dönüşte burada bir 4. diş haroşa sırası oluyor.
Yani biz aslında 4 dişten sonra bir kısa satır çalışması yapmış oluyoruz. Daha sonra üzerine 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası örüp buraya geliyorum. Döndüğüm zaman burada 6. haroşa sırası oluyor ve bu kısa satır dönüşü. Fazladan ördüğümüz bu kısa satır oluyor arkadaşlar 7. sırada. Yani iki işaret arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa sırası oluyor her kısa satır arasında. Buna dikkat edelim. Şimdi 59. sıramızı örüp buraya kadar geldim. Burada örmeden almış olduğum ilmekle haroşa ilmekler arasında bir ilmek artıracağım. Bunu bir kez daha yapacağım. Diğer artışları buradan düz ilmekleri haroşa ilmeklere kaydırarak yapacağım arkadaşlar. İlk olarak bir ilmek artıralım. Bu ilmeği örmeden alıyorum yine ve burada bir ilmek artırıyorum. Yumaktan gelen ip alttan gelecek şekilde şöyle bir ilmek artırdım. Daha sonra haroşa ilmeklerini örüyorum. Kenar ilmeklerini almadan önce şişimden çıkartıyorum. Bu iki kenar ilmeğin yönünü değiştiriyorum şu şekilde. İpi de ön tarafa alıyorum. Sola doğru çeviriyorum. Tekrar şişime takıyorum. Bu işlemi şundan dolayı yapıyoruz arkadaşlar. Yakamız böyle döneceği için ön yüz burası olacak. Şu kenar ilmeklerin görüntüsünün burada da devam etmesi için bu işlemi yapıyorum. Şimdi devam ediyorum örmeye. Burada artık ilmeklerimizi çevirdiğimiz için iki kenar ilmeği ters tarafta düz örmeye başlıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de haroşa örüyorum. Kenar patımızda 6 haroşa ilmek oldu. Örmeden almış olduğum ilmeği ters örüyorum ve sıra sonuna kadar devam edip tekrar kenar patına kadar geliyorum. Kenar patına geldim. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi bir ilmek daha artırıyorum. Yumaktan gelen ipi alttan gelecek şekilde ikinci artışımı yaptım. 6 haroşa ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenar ilmeklerini ipimi öne alıp örmeden sağ şişime geçirip dönüyorum. Dönmeden önce buraya da yaka başlangıcını belirtmek için bir ayraç yerleştiriyorum. Burası yakamızın başlangıç yeri. Arka tarafta kenar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 haroşadan sonra artırmış olduğumuz ilmeği de haroşa örüyoruz. 7 haroşa ilmeğimiz oldu. Örmeden almış olduğum ilmeği ters örüyorum. Devam ediyorum örmeye. Örüp sıra sonuna kadar gelip tekrar kenar patına kadar örüyorum. Kenar patına kadar ördüm. Bu ilmeği de örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmek ve bir düz ilmek bıraktım. Artık burada artış yapmıyorum. Yakadaki artışları buradaki düz ilmekleri haroşa ilmeklere kaydırarak yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Sol şişimle arka taraftan ikinci ilmeği alıp örmeden aldığım ilmeği tekrar önden sağ şişime geçiriyorum. Bu kaydırmış olduğum ilmeği haroşa örüyorum kenar patında. İlmek sayısı 8 oldu arkadaşlar. Haroşa ilmeklerin sayısı. Devam ediyorum. İpimi öne alıyorum. Kenar ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. Burada iki kenar ilmeği düz örüyorum. Haroşa ilmeklerini örüyorum. Yaka kenarında 8 haroşa ilmeğimiz oldu.
Örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. Devam ediyorum. Örüp tekrar kenar patına kadar gelelim. Kenar patına geldim. Tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Yine örmeden aldığımız ilmek ve diğer ilmeği sağ şişe geçiriyorum. Sol şişimle arka taraftan bu ilmeği sol tarafa geçiriyorum. Önden de örmeden aldığım ilmeği sağ şişe geçirdim. Kaydırmış olduğum ilmeği haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haroşa ilmek oldu. 2 artış yaptım. 2 defa da bu taraftan ilmek kaydırdım arkadaşlar. Her iki sırada bir. Şimdi ipimi öne alıyorum. Kenar ilmeklerimi örmeden alıp dönüyorum. Düz örüyorum 2 kenar ilmeği. 9 haroşa ilmek örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Burada şimdi kol ilmeklerini eksiltmeye başlayacağız. Son 2 ilmeğim kaldı. Burada bu 2 ilmeği örüyorum. Bu 2 ilmek dönüşte kenar ilmek olarak devam edecek. Şimdi kol eksiltmelerini yapacağım. 4 ilmek eksiltiyorum ön tarafta. İlk ilmeğimizin yönünü değiştirip düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin de yönünü değiştirip ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Bu ilmekleri tekrar sol şişe geçiriyorum. Birinci ilmeği düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yönünü değiştirip birlikte düz örerek ikinci eksiltmeyi yapmış oluyorum. Tekrar ilmekleri sol şişe geçiriyorum. Üçüncü eksiltmeyi yapıyorum aynı şekilde. İlmeklerimi tekrar sol şişe aktardım. Dördüncü ve son eksiltmeyi yapıyorum. Önce ilmeklerin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. 4 ilmek eksiltmiş oldum. Kenar patına kadar devam ediyorum. Kenar patına geldim. Şimdi kaydırma yapmadan devam edeceğim. Dönüp geleceğim. Ön yüzde kaydırmamı yapacağım. Bundan sonra bu kenardaki kaydırmalar bu şekilde devam edecek. Şimdi bir kısa satır dönüşü yapacağım yakada. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. İpi öne alıp kenar ilmeklerini örmeden alıp döneceğim. En son yapmış olduğum kısa satırın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası ördük. Şimdi kısa satır dönüşü yapmak için geldiğimizde bir diş haroşa sırası daha olacak. Kenar ilmeklerini örüyorum. Haroşa ilmekleri de örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek daha örüp dönüyorum. Şimdi kısa satır dönüşü yapacağım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa sırası oldu. Şimdi bu ördüğüm sıra kısa satır sırası. Bu ilmeği sağ şişime aktarıyorum ipim önde. Şöyle geriye doğru çekiyorum. 2 ilmek oluştu. Bu ilmeği örmeden alıp devam ediyorum örgüye. İpimi öne alıp dönüyorum. Yakada ilk kısa satır çalışmasını yapıyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Pat ilmeklerini haroşa örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği
arka tarafta ters ördüm. Çekmiş olduğum ilmekte oluşan 2 ilmeği birlikte ters örüp devam edeceğim. Son 2 ilmeğe kadar öreceğim. Burada kısa satır yerini belirtmek için son kısa satırımız için bir ayraç takıyorum buraya. Devam ediyorum örmeye. Son 2 ilmeğe geldim. Bunlar kenar ilmeklerimiz. İpim önde, örmeden alıp dönüyorum. Kol kenarındaki haroşa ilmekleri örmeye başlayacağız. Kenar ilmeklerini düz ördükten sonra ilk ilmek artırmamı yapıyorum. Buraya da bir ayraç takıyorum. Ayraçtan sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Kenar patına kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi kenar patımızda bir kaydırma daha yapıyorum. 2 ilmeği sağ şişime aldım. Kaydıracağım ilmeği sol şişe aldım arka taraftan. Ön taraftan da örmeden aldığım ilmeği sağ şişe geçirdim. Kaydırdığım ilmeği haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İpi öne alıp kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örerek ayracımıza kadar devam ediyorum. Ayraçtan önceki örmeden almış olduğumuz ilmeği arka tarafta ters ördüm. İpimi arkaya alıp artırmış olduğum ilmeği haroşa ördüm. İpi tekrar öne alıp örmeden aldım kenar ilmekleri. Dönüyorum. Önce kenar ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir haroşa ilmek ördükten sonra bir ilmek daha artırıyorum. Ayracımı alıyorum. Ayraçtan sonraki ilmeği örmeden sağ şişime geçirip kenar patına kadar devam ediyorum. Kenar patına geldim. İlmek kaydırmıyorum bu tarafta. Devam ediyorum. Örmeden aldıktan sonra ilmeğimi. İpimi öne alıp kenar ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. Ayraca kadar ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum. Ayraçtan önceki örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği ve diğer ilmeği haroşa ördüm. İpi öne alıp kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Üçüncü artışı yapacağım. 2 kenar ilmeği düz örüyorum. Devamında 1 2 haroşa ilmek ördükten sonra üçüncü artışı yapıyorum. Bir ilmek örmeden alıp kenar patına kadar devam ediyorum. Kenar patında bir ilmek daha sol tarafa kaydırıyorum. Arka taraftan alıyorum kaydıracağım ilmeği. Ön taraftan da örmeden aldığım ilmeği alıyorum. Kaydırdığım ilmeği haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. 2 kenar ilmeği düz örüyorum ve ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek ayraca kadar devam ediyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ters ördüm. Artırmış olduğum ilmekle dahil 1 2 3 ilmek haroşa örüp kenar ilmeklerimi örmeden alıp dönüyorum.
Şimdi burada artış yapmayacağım. Burada da kaydırma yapmayacağım. Devam edip döneceğim. Üç haroşa ilmeğini örüyorum. Artış yapmıyorum. Buradan da örmeden alıyorum bu ilmeği. Devam edelim. Kenar patına geldim. Burada da kaydırma yapmadan devam ediyorum. Dönüyorum. Ayracımıza kadar örelim. Ayraca kadar geldim. Örmeden almış olduğum ilmeği ters örüyorum. 3 haroşa ilmek örüyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Bu yüzde burada bir artış yapacağım. Burada bir kaydırma yapacağım. Kenar ilmeklerini düz örüyorum. 1 2 3 haroşa ilmekten sonra dördüncü artışı yapıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Kenar patına kadar devam ediyorum. Burada şimdi sola doğru bir ilmek kaydırıyorum. Kaydırdığım ilmeği haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp şişini bırakıyorum. Bundan sonra örgümüz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Son kısa satırın üzerine 1 2 3 4 5 diş haroşa olduktan sonra dönüp buradan bir kısa satır çalışması yapacağız. Yaka boyunca kısa satır çalışmalarına devam edeceğiz. Bu kol kenarında şimdi bir artış yaptık. Bir de burada kaydırma yaptık. Dönüp geliyoruz. Ön taraftan artış yapmadan, kaydırma yapmadan devam edip tekrar geliyoruz. Dördüncü sırayı örerken burada bir ilmek artırıyoruz. Burada bir kaydırma yapıyoruz. Bundan sonra örgümüz bu şekilde devam ediyor. Düz ilmeklerimizin sayısı 20 ilmek olana kadar bu tarafta kaydırma yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde örelim. Sol ön bedende şimdi omuz eğimi çalışacağız. Kol kenarında 23 diş haroşa sırası ördüm. Ve buradaki haroşa ilmeklerimin sayısı 13 oldu arkadaşlar. Yaka kenarında ise haroşa ilmeklerimin sayısı 19 olana kadar bu taraftan ilmek kaydırdım. 19 ilmeğe ulaştıktan sonra kaydırma yapmadan örmeye devam ettim. Hem omuz eğimini yapacağız hem de şimdi bir kısa satır çalışacağız arkadaşlar. Önce kısa satırımızı çalışalım, daha sonra devam ettireceğiz. Haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Örmeden aldığım ilmeği ördüm. Bir ilmek daha ters örüp dönüyorum. İpimi öne alıp ilmeğimi geriye doğru çekiyorum. Bu ilmeği örmeden alıp haroşa örmeye devam ediyorum. Dönüyorum ve kısa satır sırasını tamamlıyorum. Örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. Çekmiş olduğum ilmeği de yine ters örerek devam ediyorum. Buraya kısa satır sırası olduğunu belirtmek için bir ayraç yerleştiriyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Buradan
İlk omuz eğimi için kısa satırımızı çalışacağız. Devam edelim. Ayracımızı çıkartıyorum ve dönüyorum. İp önde, bu ilmeği sağ şişe geçirip ilmeğimi geriye doğru çekiyorum ve geri dönüyorum. Sıra sonuna kadar örüp bu ayraca kadar gelelim. Arka tarafta bu ayraca kadar geldim. Dönüyorum. Omuzda ikinci kısa satırı çalışıyorum. İlmeğimi alıp geriye doğru çekiyorum ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. Kısa satırlarımı tamamlayıp sırayı tamamlıyorum. İlk kısa satır ilmeğimizi örüyorum. Devam ediyorum örmeye. İkinci kısa satır ilmeğini de örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sol ön bedenin örme işlemini tamamladım. Burada ipimi kesip sabitledikten sonra omuz ilmeklerine kadar olan bu bölümü bir ilmek tutucuda bekleteceğim. Ama yakayı örmeye devam edeceğim. Fazladan ördüğüm yaka arka yaka olacak arkadaşlar. Şimdi ipimizi sabitleyip ilmeklerimizi bir ilmek tutucuya alalım. Daha sonra yakayı örmeye devam edeceğiz. İlmekleri bir ilmek tutucuya aldım ve ipimi buradan tekrar bağladım. Şimdi yakayı örmeye başlıyorum. Burada kenar ilmek oluşturmak için sol şişimizle alt ipi kaldırıyoruz ve buradan içinden batarak bir ilmek artırıyoruz. Daha sonra haroşa örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gidip gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Son kenar ilmeği ters örüyorum, dönüyorum. Kenar ilmekleri alıp dönüyorum. Son 5 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. 2 kenar ilmeği düz örüyorum önce. Haroşa örerek devam ediyorum. Son 5 ilmeğim kaldı. Dönüyorum. Bu ilmeği tekrar sağ şişe alıp ilmeğimi geriye doğru çekiyorum ve bir kısa satır dönüşü yapıyorum. Kenar ilmeklerimi örmeden alıp dönüyorum. Çekmiş olduğum ilmeğe kadar örüyorum. Çekmiş olduğum ilmeğe geldim. Haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum.
İlk kısa satır dönüşünü yaptım. Şimdi bu kısa satır dönüşü üzerine 2 diş haroşa sırası olacak şekilde örelim. İlk kısa satırın üzerine 1-2 diş haroşa sırası ördüm. Dönüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Buraya kadar örelim. İkinci kısa satırı çalışacağız. Yedi ilmek kaldı. Şimdi tekrar bir kısa satır dönüşü yapıyorum. Bu ilmeği sağ şişe alıp şöyle geriye doğru çekiyorum, dönüyorum. Kenar ilmeklerini örmeden alıp tekrar dönüyorum. Çekmiş olduğum ilmeğe kadar örüyorum. Çekmiş olduğum ilmeği düz olarak örüyorum şu şekilde. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bundan sonra kısa satır dönüşlerimizi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İlk kısa satırda 5 ilmek kala dönüyorum. 2 diş haroşa sırası ördükten sonra ikinci kısa satırda 7 ilmek kalınca dönüyorum. Şimdi tekrar 2 diş haroşa sırası öreceğim. 5 ilmek kala tekrar bir kısa satır. Tekrar üzerine 2 diş haroşa örüp geleceğim. 7 ilmek kala bir kısa satır. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Yaklaşık olarak 8 santimetre olana kadar bu şekilde örelim. Sol ön bedende arka yakanın örme işlemini tamamladım. Yaklaşık olarak santimetre olarak 8 santimetre ördüm. 8 defada kısa satır dönüşleri yaptım. En son yapmış olduğum kısa satırın üzerine bir diş haroşa sırası ördüm. Arka taraftan haroşa örerek geldim. Burada bitirdim. Şimdi ipimi kesip sabitleyeceğim. Şöyle düşünelim. Burası örgümüzün ön yüzü. Yaka döndüğü zaman yakanın ön yüzü burası olacak. İpinizi sabitlerken düz tarafa gelen burada sabitleyin arkadaşlar. Çünkü burası altta kalacak. Şimdi ipimi kesiyorum. Ve ön tarafta sabitliyorum. Burada kenar ilmeğin hemen önünden ipi araya alıyorum, temizliyorum. Sol ön bedende örgüyü burada omuz tarafında bitiriyoruz arkadaşlar. Yani ters taraftan dikerken bu önemli. Şimdi sağ ön bedenin örme işlemine geçiyorum.